Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda yine birlikte motif birleştirme yapacağız. Son zamanlarda en sık kullandığım tekniklerden birini sizlerle paylaşmak istedim. Öyleyse hemen birleştirme tekniğimize geçebiliriz. İlk olarak 4 tane motifimin bir tanesinin iki kenarını trabzanla geçiyorum. Bakın. Bu trabzanlı birleştirme tekniği. Alttaki motifim son sırası üçlü gruplar halinde bitse de ben üstlerine birer tane trabzanlarımı örerek şu şekilde gördüğünüz gibi köşede 2 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra köşenin ikili trabzanını örüp devam ediyorum. Hop, tekrar diğer köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan örüyorum ve tekrardan her bir trabzanın üstüne ikili trabzanlarımı örüyorum. Burada kullandığınız ip hiç fark etmez. Siz hangi ipi kullanıyorsanız ben 4 mevsim kotonlarla çalışıyorum yine 3 milim tığ kullanarak. İki kenarını geçtikten sonra sıra artık diğer motifi birleştirmekte. Diğer motifi de ön yüzü bana bakacak şekilde alıyorum. Ve daha sonra köşesinin içine, yeni motifimin köşesinin içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Bakın bu iki tane ikili trabzanı hiç buradaki iki tane trabzanla birleştirmedim. Normalde bu tekniği diğer videoda gösterdiğimde bununla bunu da birleştiriyorum. Burada birleştirme yapmadan geliyorum, hemen üçüncüye batıyorum. Tepesine bir ikili trabzan yapıyorum ve artık bunu birleştirmeye başlıyorum. Arkadaki bakın 1, 2, 3. Üçüncünün içine arkadan şöyle batarak içine, onun içine batarak birleşmeye devam ediyorum. Bir trabzan ördüm. Sırada yine denk gelen arkadaki trabzanın içine batıp bakın arasından geçiriyorum. Şimdi ben burada geldim. Baştan beri başladım. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Şimdi 5'i örüyorum. Arkadan içine batacağım trabzanım da 5. oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Hani denk gelen dediğim trabzan sayılarının karşılıklı denk gelmesi gerekiyor ki düzgün bir biçimde sonuna kadar birleşeyim. Bakın ördüm. Hop, arkadan geçtim. Ördüm. Hop, arkadan battım. Birleştim. Tekrardan buraya geldim. Ördüm. Arkadan birleştim. Şimdi bunu sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ederek öreceğim. Bu şekilde böyle sonuna kadar sözünü ettiğim yere kadar geldim. Şimdi hemen köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bakın bunları örerken bir birleştirme yapmıyorum. Daha sonra bir zincir çekip şöyle arkasından yine köşenin içine, bakın köşenin içine geliyorum. Yani şöyle göstereyim bir daha. Tığımdayım ya. Köşenin içine şu şekilde batıp aradan ipimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen buraya 2 tane daha ikili trabzan ördükten sonra her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örerek ilerliyorum. Normalde çok daha uzun bir parça örüyor olsaydım bunu bunun üstüne ördüm, ekledim, burayı ördüm. Hemen yeni motifi onun üstüne ekle istediğim uzunluğa gelecektim. Şimdi ben 4 motif üstünde göstermek istediğim için bunu böyle geleceğim. Buraya kadar devam edeceğim. Üstüne motifleri ekleyeceğim. Şimdi buraya kadar
döneyim geleyim. Burada hep aynı bildiğimiz gibi şuradaki geçişi göstereyim. Buraya kadar yine geldim. Şimdi göstereceğim kısımda geçişi size. Hemen köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Hemen tığımı yine arkadan batırıp ilmeğimi aradan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrardan burayı örmeye devam ediyorum. Bir kez daha birlikte yapalım. Bir zincirimi çektim. Bakın, tığım arkada, ipim önde. Geldim. Arasından geçirdim. Bir zincir çektim ve sıranın sonuna kadar gösterdiğim teknikle ikili trabzanları örerek tamamlıyorum. Sıranın sonuna kadar da geldim. Köşeye 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi sıradaki motifimi alıyorum. Ön yüzü yine bana bakarken hemen köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra trabzanın tepesini örüp hemen sırt sırta verdirdiğimde arkadaki 3. trabzanın içinden batıp ilmeğimi geçiriyorum. Ve 3 motifin köşesinin birleştiği yere kadar göstermiş olduğum teknikle örmeye devam ediyorum. Şimdi tam olarak şuradayız. Bakın, sonuna kadar birleşerek geldim. Bu köşeye 2 tane ikili trabzanımı öreyim. Daha sonra bir zincirimi çekiyorum ve bu iki motifin kesiştiği yerin ortasından, şöyle bakın, tam olarak ortasından batıyorum. Aradan ipimi geçiriyorum. Sonra bir zincirimi çekip tekrardan bu köşeye gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Kenarın sonuna kadar da aynı mantıkla örmeye devam edeceğim. Şöyle göstermek isterim. Ortasını şu şekilde birleştirmiş oldum. Sonuna kadar gelip 4. motifi birleştirelim. 4. motifi alıyorum. Yine hepsinin ön yüzü bana bakarken başlıyorum. 2 tane köşeyi ördükten sonra trabzanın üstüne 3.'yü örüp hemen artık sırt sırta verdireceğim. Umarım buraya kadar hepsi anlaşılmıştır. Aradan kaydırıp geçirdim. Yine aynı şekilde karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Bu defa 4 motifimin kesiştiği noktaya kadar. Bu kenarı da sonuna kadar birleştirdim. Köşeye geldim. 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çektim. Bu defa da 3 motifimin kesiştiği noktayı bulup bakın, onun tam ortasına batıyorum. Aradan ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekip hemen buraya 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Buradaki 3.'yü de ördüğümde sıra bir üstteki motifle birleşmekte. Hemen oradaki 1, 2, 3'ü bulup arkasından tığımı geçirip ilmeğimi çıkartıyorum ve karşılıklı kenarı birleştirmeye devam ediyorum. İşte bu tekniğin aslında bütün detaylarını sizinle paylaşmış oldum. Buraya kadar izleyen bütün arkadaşlarım artık bu tekniği kullanarak, şayet isterlerse, istedikleri büyüklükte parçayı birleştirebilirler. Battaniye yapabilirsiniz, şallar yapabilirsiniz, hırka, kazak, etek, elbise, aklınıza gelebilecek her parçaya
bu tekniği uygulayabilirsiniz. Ben şimdi hemen bırakacağım elimden. Çünkü hani anlatılması gereken bütün detayı anlattığım için bundan sonra nasıl yol alınıyor onu göstereceğim. Şimdi bu zaten bununla birleşecek. Sonra böyle yol alıp gelecek ya. Dilerseniz işte aynen bunları bunun üstüne eklediğim gibi yol aldınız, geldiniz. Hemen üstüne yeni bir motif, buraya yeni bir motif. Eğer daha uzun isteseydik baştan yanına ekleyerek devam edecektik. Yani tekniğin mantığı anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Şu orta kısmını da göstermem gerekirse size daha detaylı olarak nasıl düşüyor. Şöyle de bir görüntümüz oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu teknik. Son zamanlarda çok fazla kullanmaya başladım. Ayrıntılı bir anlatımı da burada bulunsun istedim örmek isteyen dostlarım için. Umarım anlaşılır ve güzel bir video olmuştur. Her zamanki gibi ne yapıyorum sizlerden? Bir kalbinizi rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızın benim için çok kıymetli olduğunu hatırladım. Abone olmayı bir tıkla şöyle hatırlarsanız çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen bütün dostlarıma çok ama çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.